Real Madrid'den ve dünya futbolundan transfer haberleri. Jürgen Klopp Arda Güler hakkında ne söyledi? Dünya Kupası'ndan haberler, Real Madrid'den haberler, hepsi ve daha fazlası bu videoda olacak. Hazırsanız başlayalım. Hepinize merhabalar, hoş geldiniz dostlar. Real Madrid'in hazırlık dönemi ağırlıklı olarak Real Madrid City'de hazırlık maçlarıyla gerçekleşecek. İspanya dışında bir hazırlık dönemi imkansız. AS gazetesi bunu yazmış. Real Madrid İspanya dışına çıkmayacak, bu hazırlık kampında sadece İspanya'da olacaklar ve kamp pazartesi günü başlıyor. Arda şu an Antalya'da arkadaşlar. Yanına gitmek için imkanları zorluyorum. Ama dediğimiz gibi imzalı formamızda gelecek, sözünü aldık arkadaşlar bir yakın dostumdan. Arda'nın yanına gidip tanışabilir miyim bilmiyorum. Çünkü girilmesi neredeyse imkansız bir otelde kalıyor arkadaşlar. Maddi açıdan imkansız bir otel. Girebilir miyim, gidebilir miyim bilmiyorum. Hala bir araştırma içerisindeyim. Pazartesi günü gelmeden umarım Arda'yı yakalayabilirim arkadaşlar. Sizlerden de bol bol selam götüreceğim tabii ki de. Umarım görüşür ve buluşuruz arkadaşlar. Benim gerçekten Arda Güler'le tanışmamı istiyorsanız söylemek zorundayım. Bu videolara falan çok fazlasıyla like atmanız gerekiyor, yorum atmanız gerekiyor ve videoları da sonuna kadar izlemeniz gerekiyor ki bu video herkesin önüne çıksın, Arda'nın da önüne çıksın arkadaşlar. Son dakika Real Madrid Fede Valverde'yi kaptan olarak görmüyor diye bir haber var arkadaşlar. Sonrasında bir de böyle bir haber var. Fede Valverde 2026-27 sezonunda Real Madrid'in kaptanı olarak kalmaya devam edecek. Jose Mourinho'nun yeni projesinde o anahtar isim diyor. Marca gazetesi de bu şekilde yazıyor arkadaşlar. Sizce Fede Valverde Real Madrid'in ana parçası mı? Anahtarı Valverde midir? Yorumlar kısmına bir düşün bunu da. Jose Mourinho sezon öncesi başlangıcında 11 birinci takım oyuncusuna sahip olacak. Lunin, Trent, Carreras, Huijsen, Asensio, Camavinga, Gonzalo ve Mastantuono ve sakat Militao, Rodrigo ve Mendy de yer alacak. Arda Güler'i yazmamışlar buraya. Arda çünkü direkt kampa katılacak. Yine AS gazetesi haberi yapmış. Real Madrid'in önümüzdeki sezon orta saha oyuncuları: Bellingham, Tchouaméni, Valverde, Arda Güler, Camavinga, Bernardo Silva arkadaşlar. Bana bir orta saha dörtlüsü yazar mısınız? Kimler yedek kalacaktır? Hangi Real Madrid oyuncusu seni şaşırttı diye soru geliyor. Peter'ın cevabı belli ki Mbappe ve Vinicius Junior her maçta. Antrenmanlarda ise Bellingham beni hep şaşırttı diyor arkadaşlar. Herkes birbirini övmeye başladı, hadi bakalım. Alvaro Arbeloa biliyorsunuz Fulham'la anlaşmıştı ve Gonzalo Garcia'yı transfer etmesini istiyor kulübü Fulham'dan. Sizce Gonzalo Garcia Fulham'a gider mi? Ve giderse bence başarılı da olabilir ya oralarda bu çocuk. Son dakika Erling Haaland çocukluk kulübü olan Norveç kulübünde 16 yaşındayken o yaşlardan beri Real Madrid tarafından hayranlıkla izleniyormuş. Çevresindekiler oyuncunun Real Madrid'e katılmasına sadece zaman meselesi olduğunu söylüyor. Bu yıl olmasa bile önümüzdeki sezon Real Madrid'in oyuncusu olacak Haaland, AS gazetesi yazmış. Resmi açıklama, evet, Real Madrid'den ayrılan bir kulübe transfer olan ilk oyuncu Fran Garcia. Real Betis'e transfer oldu arkadaşlar. 2030'a kadar sözleşme imzaladı. Yani 4 yıllık sözleşme imzaladı Real Betis. Yolu açık olsun onun da. Real Madrid bir oyun paylaştı burada. Favori oyuncunu seçmek için bas diyor. Biz de hemen basalım arkadaşlar. Kim gelince basacağız? Arda, oğlum mouse'u kırıyordum. Evet, Arda Güler'i seçtik baba. Real Madrid'in yeni sezon forması ne dersiniz arkadaşlar? Alınır mı? Çok güzel bir forma bence. Evet, Arda Güler şu an Antalya'da tatilde arkadaşlar, eğleniyor. Keyfine baksın Arda'mız, seviyoruz onu. Görüşemesek de, yanına gidemesek bile onu seviyoruz. Onu görmek için sevmedik arkadaşlar. Onu izlemeyi seviyoruz. Onu sevmeyi seviyoruz ya. Öyle bir çocuk, kardeşimiz gibi kendisi. Allah yolunu bahtını açık etsin. Seviyoruz. Paraguaylı senatör Celeste Amarilla Mbappe hakkında yine neler söylemiş? Hepimizi öfkelendiren şey genç bir oyuncu olan Orlando Hill'in gerçek bir Paraguay alçak gönüllülüğüyle elini uzatması ve o ... çocuğunun onu tamamen görmezden gelip ardından yüzüne karşı gülmesi oldu. O bir Fransız değil, gerçek bir Fransız bunu asla yapmazdı. Ya bu kadın menopoza girmiş arkadaşlar. Menopozda bu kadın. Buna hemen 5-6 tane kedi yazıyorum reçete olarak. Ve bu kadını gerçekten bu hakaretlerinden dolayı içeri mi atıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz abi? Bu kadın garip bir kadın ya. Mbappe'yi savunuyorum ha ben şu an. Garip bir şekilde. Ama haksız yani kadın abi. Böyle bir kelimeler kullanamazsınız kimseye karşı. Tchouaméni Real Madrid'de 13 milyon euro net maaş kazanacak. Bu da onu kulübün en yüksek kazananlarından birisi yapıyor. Allah Allah abi, 13 milyon euro. Arda'mız 6 milyon euro alıyor mesela. Juventus Brahim Diaz'ı transfer etmek için yoğun çaba sarf ediyor. Perde arkasında görüşmeler devam ediyor. Ancak orta saha oyuncusu pozisyonunu Juventus'a hem kamuoyu önünde hem de özelde son derece net bir şekilde ifade etti. Real Madrid'de kalmak istiyorum, Mourinho ile çalışmak istiyorum dedi kaynak Fabrizio Romano.
Evet, Klopp Arda ile ilgili konuştu. Onunla ilgili haberlerimiz var. Dünya Kupası'ndan haberler var ve dünya futbolundan transfer haberleri var. Türkiye'den transfer haberleri de var. Hatta şunu söyleyeyim. Aral Şimşir Trabzonspor'a transfer oldu. Onu takip edemeyeceğiz mesela artık. Kamavinga bu yaz Real Madrid'den ayrılmayı aktif olarak düşünmüyor. Fransız orta saha oyuncusu. Kulüpte kalmak ve kadrodaki yerini kapmak için rekabet etmek istiyor. Çok zor kardeşim, artık gitmen gerekiyor senin. Bir ayrılık sadece Real Madrid kabul edilebilir bir teklif alırsa ve Kamavinga mevcut tutumu değiştirirse mümkün hale gelebilir arkadaşlar. Jose Mourinho Napoli'nin orta saha oyuncusu Scott McTominay hakkında bilgi talep etti. Real Madrid teknik direktörü daha önce Manchester United'da da İskoçyalı milli oyuncuyla çalışmıştı. McTominay şimdi İspanyol devler için ilgi çekici bir oyuncu olarak öne çıktı. Evet, McTominay sizce Real Madrid'e olur mu? Real Madrid Vinicius Junior'a kulüpteki geleceğini belirlemesi için bir süre verdi. Los Blancos kanat oyuncusunun sözleşme durumunun Ağustos ayından önce çözülmesini istiyor. Madrid yeni bir anlaşma sağlanmazsa Brezilyalı oyuncuyu piyasaya sürecek, satış listesine koyacak. Brahim Diaz'ın basın toplantısında iki gazetecinin tartışması nedeniyle kesintiye uğradı. Evet, iki gazeteci tartışıyor, Brahim de şaşırıyor orada. FIFA Olise'nin sarı kartının iptal edilmesi talebini reddetti. Balogun'un kırmızı kartını kabul etmiştiniz. Burada her şey ortaya çıkıyor. Arjantin-Mısır maçını yöneten Letexier'in Dünya Kupası'nın geri kalanında görevden alınması beklenmiyor. Bu hakem devam edecekmiş. FBI Arjantin Futbol Federasyonu'nu dolandırıcılık ve kara para aklama iddialarıyla soruşturmaya başladı. Allah Allah, neler oluyor abi? Evet, Dünya Kupası'ndaki yolsuzluklarla ilgili bir şeyler var herhalde. Neymar'ın şu anda 3 tane seçeneği bulunuyor arkadaşlar. Bu seçenekleri değerlendiriyor. Birincisi, yıl sonuna kadar Santos ile sözleşmesini tamamlamak. İkinci olarak Santos'tan ayrılıp baskının az olduğu bir ligde forma giymek. Üçüncü olarak futbolu bırakmak. Sizce Neymar hangisini yapmalı? İsviçre Teknik Direktörü Murat Yakın. Arjantin yenilmez bir takım değil. Güney Amerika takımlarını çok iyi tanıyorum. Sahaya onları elemek için çıkacağız demiş Murat Yakın. İddialı konuşmuş. Sizce bu maç ne olur? Dünya Kupası'ndan elenen Brezilya'da New Jersey'den Brezilya'ya uçacak olan milli takım uçağına sadece Danilo bindi. Diğer futbolcuların hepsi tatile gitmiş arkadaşlar. Böyle bir haber. Fenerbahçe ABD'nin forveti. Balogun'un şartlarını sordu arkadaşlar. Sizce Fenerbahçe'ye olur mu oyuncu? Soru Fransa-Fas maçına Arjantinli bir hakemin atanmasının ardından bazı dış etkenlerden şüpheleniyor musunuz? Arjantin'in karşısına daha böyle düşük profilde bir rakip çıkarmaya çalışıyorlar mıya getirmişler. Dechamps'ın cevabı hayır. Bunu sorgulayabilirsiniz ama atamalar konusunda yapabileceğim bir şey yok. Arjantinli hakemlerin başka bir maç yöneten Letexier'den daha iyi olacağını umuyorum. Ama rakibimiz Fas, hakem değil diyor. Jordan Henderson bilek kırığından sonra başarılı bir ameliyat geçirdi arkadaşlar. Ameliyat oldu. Elini kırmıştı biliyorsunuz, galibiyet sevincini yaşarken. Dünya Kupası'nın kalan kısmında da olmayacak. Saibari Fas Fransa maçını kaçırıyor arkadaşlar. Evet, kötü bir haber Fas için. Bugün hazır değil, çok erken. Umarım bir sonraki maçta oynayabilir. Fas milli takım baş antrenörü doğruladı. Evet, Klopp Arda Güler hakkında böyle bir şey söylemişti. Biz elendiğimiz zaman arkadaşlar o sohbete bir bakalım. Türkiye elenmiş olsa bile onda sahip olduğu kaliteyi net bir şekilde görebiliyordunuz. Topa sahip olur olmaz hemen şimdi ne yapacak, hangi pası verecek diye soruyorsunuz kendinize. Pek çok oyuncunun sahip olmadığı o vizyona ve topu anında tehlikeye dönüştürme yeteneğine sahip diyor. Burada sahip değil diye yazmışlar. Yanlış yazmışlar galiba. Onu önümüzdeki yıllarda izlemekten büyük keyif alacağız diyor Klopp. Dünya Kupası'nda uygulanan tüm kurallar su molası hariç Süper Lig'de de uygulanacakmış. Ryan Cherki takım arkadaşlarına yemek yapıyor, aşçılık hünerleri. Jorge Jesus, Portekiz'in yeni teknik direktörü olduğu Fabrizio Romano açıkladı. Thierry Henry, uyuyan devi uyandırmayın. Messi için asıl mesele bu. Birlikte oynadığımız zaman da antrenmanda bunu çok yakından gördüm. Bazen onun faul beklediği bir pozisyonda teknik direktör faul çalmaz. Ve şikayet etmeyi bırak, bu maçta da olabilir derdi. Sonra onu şalteri kapatıp açtığını görürsünüz. Gelir topu alır ve gol atar. Bunu üst üste 3 kere tekrarlar. Sonra bir dahaki sefer o faali ver derdi. Biz de aynı şekilde o faali ver derdik çünkü onunla başa çıkamazdık diyor Henry. Mısır yardımcı antrenörü İbrahim Hassan. FIFA Messi'nin Ballon d'Or'u almasını istiyor. Çünkü Messi kimsenin izlemediği ligde gol atıyor diyor. Üf. Fas milli takımı ırkçılığa hayır işareti yapan Mısır teknik direktörü Hüssam Hasan'a destek verdi ve onlar da ırkçılığa hayır işareti yapmışlar. Birbirlerine destek olmuşlar. Granit Xhaka.
Messi'yi 90 ya da 120 dakika boyunca kontrol altında tutmanın mümkün olup olmadığını bilmiyorum. Benim ve bizim için Messi döneminde futbol oynamak bir ayrıcalık. Maçın keyfini çıkaracağız, bundan şüphe yok. Ancak aynı zamanda İsviçre'nin gücünü göstermek ve onun işini mümkün olduğunca zorlaştırmak istiyoruz diyor oyuncu. Messi tarafından soyulduğunu yeni fark ettin arkadaşlar. Evet, bir şeyleri fark eden oyuncuların ilk bakışları. Collina'nın açıklaması var. Arjantin-Mısır karşılaşmasında yanlış bir hakem kararı yok. Mısır teknik direktörü Salah'ın pozisyonuna penaltı diyor ama Salah kendini attığı için sarı kart görmeliydi diyor eski ünlü hakem. Carvajal kadroda olmasa bile İspanya'yı destekliyor. Kadayıf'ı özledik ya. Lamine Yamal. Herkes Messi'nin kim olduğunu biliyor ama kimse onun bu kadar yüksek bir seviyede oynayacağını beklemiyordu. Onun adına çok mutluyum. Artık turnuvada olmasalar da Neymar ve Cristiano adına da mutluyum. Şu anda oynayan herkesin çocukluğuna damga vurdular. Onların başına gelen her güzel şey beni mutlu eder. Ancak finale kalırsak o finali kazanmak isterim diyor. Yamal, Courtois dünyanın en iyi kalecilerinden birisi. Hayatımı zorlaştıracak ama her zamanki gibi kazanmak istiyorum diyor arkadaşlar Yamal. Courtois, oğlum İspanya Belçika maçında kimi destekleyeceği konusunda özgür. Ona karışamam. Sadece şunu söyleyebilirim. İspanya'yı desteklerse sokakta uyur diyor. Evet, oğluna böyle bir söylemde bulunmuş. Arsene Wenger, Fransa'yı yenebilecek bir takım varsa o takım İspanya'dır. Çünkü İspanya'nın teknik seviyesi Fransa'dan daha yüksek ve dünyanın başka hiçbir yerinde eşi benzeri olmayan bir kolektif futbol kültürüne sahipler diyor. Rafael Leao Tottenham'a here we go arkadaşlar. Fabrizio Romano açıklıyor. Milan ile başlangıçta kiralık anlaşma için zorunlu satın alma yükümlülüğü içeren 60 milyon euroya ulaşan paket için ek bonuslar dahil prensipte anlaşmaya vardı. Leao sağlık kontrolü ve sözleşme imzası için hazırlanıyor diyorlar. Justin Bieber 19 Temmuz'da oynanacak olan Dünya Kupası finalinde devre arasında sahne alacakmış. Bu da bir bilgi. Evet, Lille transferi olan Türk bir futbolcu. Türk Ümit milli oyuncusu Başar Önal'ın gelişini resmileştiriyor. Sol kanat oyuncusu 2030'a kadar kulüple bağlayan 4 yıllık bir sözleşme imzaladı arkadaşlar. Orada oynayacak Berke ile beraber. Ve antrenörleri kim oldu? Davide Ancelotti, yani Carlo Ancelotti'nin oğlu. Brezilya'nın üzücü elenmesinden sonra baş antrenör olarak göreve başlamak üzere Lille ulaştı Davide Ancelotti. Mason Greenwood'un kampı Fenerbahçe'ye 2030'a kadar sunulan sözleşme şartlarını kabul ettiklerini bildirdi. Greenwood Fenerbahçe'de arkadaşlar 40 milyon euro bonservis bedeliyle katılıyor. Önemli bir oyuncu, Fenerbahçe'ye güç katacaktır. Salih Özcan, Orkun ile kavuştuk, birlikte daha iyi oynuyoruz, hedefimiz şampiyonluk diyor. Beşiktaş'ta Salih Özcan'ı aldı. Trabzonspor ile Benfica, Prestiani transferi için 20 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı arkadaşlar. Vinicius Junior'la yaşadığı olaydan hatırlarsınız. Irkçılık olayından hatırlarsınız. Prestiani'yi alıyor Trabzonspor. Barcelona, Adeyemi için Borussia Dortmund'a resmi teklif yaptı arkadaşlar. Ve Fabrizio Romano da haberi yaptı. Oyuncu Barcelona'ya transfer olmak istediğini bildirdi. Sözleşmesi 2027'de sona eriyor. Yeni sözleşme imzalamayı planlamıyor arkadaşlar. Resmi teklifi gönderdi. Anlaşma tamamlanmak üzere diyorlar. Real Madrid ve Paris Saint-Germain'in Saliba transferi yarışına katıldı. Arsenal, Fransız savunmacının satışını görüşme niyetinde değil, oyuncuyu satmak istemiyorlar. 150 milyon euro teklif gelirse belki değerlendirecekler. Yamal, daha önce söylediğim gibi Alvarez'i kollarımız açık bekliyoruz. Bize katılırsa hepimiz çok mutlu oluruz. Bence Barça'nın oyun tarzına kusursuz şekilde uyabilecek bir oyuncu. Durumun ne aşamada olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Ancak umarım bu transfer gerçekleşir diyor. Evet dostlar, bir videonun daha sonuna geldik. Eğer videomuz hoşunuza gittiyse like attıktan sonra hype haklarınızı kullanmayı unutmayın. Kanalımıza abone olup bizi 15.000 abone yaparsanız çok mutlu oluruz. Çünkü abone olmak ücretsiz. Kendine çok iyi bak, hoşça kal. Bay bay.